Bu gördüğün senin bedenin ve bedeninle ne yapacağına yalnız sen karar verirsin. Sessizlik evet anlamına gelmez. Düşünmem lazım. Dur, bir düşüneyim. İzlediğiniz bu filmler cinsel şiddetle mücadelede önemli bir yeri olan onay kavramına dair farkındalığı arttırmak ve kamuoyunu bu yönde bilinçlendirmek amacıyla Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği tarafından hazırlandı. Dernek, 2014 yılında cinsel şiddeti daha görünür, konuşulur ve tartışılır kılmak için bir grup aktivist tarafından kuruldu. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, cinsel şiddetin olduğu birçok farklı alanda düzenli olarak çalışmalar yapmaya başladı. Kadına yönelik şiddette, LGBTİ haklarında, hayvan haklarında, çocuk alanında ve aslına bakarsanız birçok alanda cinsel şiddet aslında bütün bu hak temelli alanların üstünde bir toplumsal sorun. Dolayısıyla da hani toplumu oluşturan bireyler olarak cinsel şiddete maruz bırakılıyoruz. Cinsel şiddeti toplum içerisinde şiddet davranışı olarak öğreniyoruz. Dolayısıyla da bunları engelleyebiliriz ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor diye düşündük. Çünkü bu alanda çalışan çok fazla örgütlenme yoktu. Hatta sanırım ilk örgütlenmelerden biri de biziz. Sadece cinsel şiddete özel çalışan. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, cinsel şiddet alanında toplumun farkındalığının artması ve cinsel şiddetten hayatta kalanlara yönelik hak ihlallerinin daha görünür kılınması için seminerler, atölye çalışmaları ve eğitimler düzenliyor. Görsel materyaller üretiyor, cinsel şiddetle ilgili temel kavramlar, mitler ve mücadele biçimleri üzerine projeler gerçekleştiriyor. Dernek bu projelerle gençlere, yetişkinlere, meslek elemanlarına, sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere, okullara, üniversitelere ulaşıyor. Cinsel şiddet alanında toplumda doğru bilinen bazı yanlışlar var. Biz bunlara mitler diyoruz. Mesela kıyafeti yüzünden böyle oldu, şort giydiği için oldu veya sokaktaydı, gece sokaktaydı gibi mitler bunlar. Bunların daha fazla çoğaltabiliriz, örnekler verebiliriz. Dil de bizim üzerinde çalıştığımız bir alan. Biz haber dili üzerine çalışıyoruz. Çünkü toplumdaki bu mitler üzerinden algıyı değiştirmek istiyoruz. Çocuk alanında mesela bu mitlerden söz edebiliriz. Mesela çocuğa yönelik cinsel istismar haberlerindeki çocuk fotoğraflarının kullanılması çok yanlış. Medya tekrar istismar etmiş oluyor çocuğu. Yetişkinlere yönelik bir algı üzerinden çocuk fotoğraflarının kullanılması zaten çocuk istismarı yapmak anlamına geliyor. Bu yüzden aslında medyanın bu dili değiştirmesi gerekiyor. Herkes birbirinden farklıdır. Bazı insanlar sarılmayı sever, bazıları ise nefret eder. Hangi davranıştan hoşlandığına her insan kendi karar verir. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'ne birçok farklı alanda onlarca gönüllü de destek veriyor. Benim gönüllü olma sebebim bu alanın, yani cinsel şiddetle mücadeleyle benim çalışma alanım cinsellik eğitimi ve bu konuda farkındalık yaratma konusunun çok paralel olmaları birbirine. Cinsellik eğitiminin en iyi olumlu getirilerinden bir tanesi cinsel şiddeti azaltmak ve cinsel şiddetle ilgili farkındalık yaratmak. Dolayısıyla derneğin kurulduğu dönemlerde tabii ki de bir uzman olarak bu derneğe destek vermemin çok önemli olduğunu düşündüm. Aynı zamanda bu alanda çalışan insanlarla iletişim içinde olmak, hangi alanlarda desteğe ihtiyaç olduğunun farkına varmak, birbirimize destek olabilmek adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, farklı cinsel şiddet biçimleriyle aralarında hiyerarşi kurmadan mücadele etmek için bir grup aktivist tarafından kuruldu. Toplumda cinsel şiddeti önlemek amacıyla onay kültürünü yerleştirmek, koruyucu, önleyici çalışmalar yapmak ve hayatta kalanlara yönelik destek sistemini geliştirmeye katkı sağlamak için çalışmalar yürüttü. Hem sivil toplum alanında hem de cinsel şiddetle mücadelede kocaman bir fark yarattı.